Herkese merhaba, YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu hafta Instagram'da bana iltica hakkında sorularınız varsa lütfen yazın demiştim. Yazdınız ve şimdi işte bu soruları yanıtlıyorum. Ama öncesinde eğer daha önce tanışmadıysak ben Okan Şengün, Amerika'da son 10 yıldır göçmenlik avukatlığı yapıyorum ve YouTube kanalımda iltica hakkında sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Amerika'da iltica prosedürü hakkında eğer sorularınız varsa bu videonun altına yapabilirsiniz. Sorularınızı ya yorumlar kısmında ya da bu şekilde farklı videolarda yanıtlamaya çalışıyorum. Evet, şimdi hep beraber sorularınıza geçelim. Arkadaşlar çok fazla soru geldi ama olabildiğince, elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım sorularınızı. Birisi sormuş, iltica sonucumuz olumlu olduktan sonra Green Card ve vatandaşlık almak ne kadar sürer diye. Arkadaşlar iltica başvurunuz onaylandıktan tam olarak bir yıl sonra Yeşil Kart'a başvurmaya hak kazanıyorsunuz. Yeşil Kartınız onaylanıp sizin elinize gelince bir yıl geçmiş tarihli geliyor aslında Yeşil Kartınız. Ve işte o bir yıl geçmiş tarihli, yani o tarihten itibaren 5 yıl sonra vatandaşlığa başvurmaya hak kazanıyorsunuz. Umarım açıklanmıştır sorunuzun cevabı. Teşekkürler. Bir arkadaşımız sormuş, iltica başvurusu yaptığım süre boyunca yardımcı olma şansınız da var mı iş ve kalacak yer açısından sanıyorum diyor. Şu şekilde, şimdi bizim maalesef öyle bir gücümüz yok. Amerika'ya gelen her insana kalacak yer ya da iş bulma şeklinde. Amerikan hükümeti de iltica başvurusu devam eden kişilere maalesef herhangi bir devlet yardımı yapamıyor. Ancak iltica başvurunuz onaylandıktan sonra hükümet yardımları başlıyor. Bu aklınızda olsun. Bu arada şunu da ekleyeyim. Burada kalacak yer, iş bulma gibi konular maalesef başvuran kişiye kalmış vaziyette. Yani Amerikan hükümeti kalacak yer sağlamıyor iltica başvurusu devam ettiği sürece. Bir arkadaşımız sormuş, ben hayatımı gizli yaşıyorum. Bunu ben Amerika'ya nasıl ispatlayabilirim geldiğim zaman şeklinde. Arkadaşlar iltica başvurularında kanıt yükümlülüğü yok aslında. Bu arada önümüzdeki hafta size iltica başvurularında ne tarz belgeler sunuluyor? Bunun hakkında bir video çektim. Bu yayınlanacak. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ki o videoyu da kaçırmayın. Hayatınızı gizli yaşıyorsunuz. Evet, maalesef Türkiye'de birçok azınlık Kürt olduklarını söyleyemiyorlar, Alevi olduklarını söyleyemiyorlar, LGBT olduklarını söyleyemiyorlar. Çünkü bunu söyledikleri anda başlarına kötü olaylar geliyor. Ancak Amerika'da ilticaya başvurduğunda tabii ki iltica başvurunuzu destekleyici belgeler sunarsanız başvurunuz o kadar güçleniyor. Şimdi gizli yaşayanların tabii ki çok fazla belgesi, dokümanı olmayabiliyor. O yüzden de en önemli belge sizin yazılı ifadeniz. Yani kendi hayatınızı anlattığınız yazılı hikayeniz, hayat hikayeniz. Onun doğruluğu çok önemli ve ne kadar fazla olay hatırlayabiliyorsanız o kadar tabii ki güçleniyor sizin iltica başvurunuz. Ve bu yazılı hikayenizle görüşmeye gittiğinizde sizin sözlü hikayenizin birbirini tutması gerekiyor aslında. O yüzden en önemli husus bu iltica başvurularında. Ama tabii ki biz mesela sizin hayatınıza girdikçe, öğrendikçe işte bu belgeyi getirebilir misin? Bu arkadaşından yazı alabilir misin? Ya da bu etkinlikte, bu onur yürüyüşünde mesela ya da bu Nevruz kutlamasında bir resmin var mı? Şeklinde belgeleri zaten toparlamaya çalışıyoruz. O yüzden bu kanıt yükümlülüğüne lütfen çok fazla takılmayın arkadaşlar. Birisi sormuş, ailenin dini inanç yüzünden dışlaması, boşanmaya zorlaması, tehdit etmesi geçerli sebep midir diye. Evet, teşekkür ediyorum bu sorunuz için. Dini inanç zaten iltica başvurularında temel sayılan 5 ana sebepten bir tanesi. Bu 5 ana sebebi hatırlayalım isterseniz. Din, ırk, etnik köken, politik görüş ve bir gruba aidiyetlik. Yani değiştiremeyeceğiniz bir özelliğinizden dolayı kötü muameleye uğramış olmak. Şimdi dinden dolayı tabii ki başınıza bu olaylar gelmişse, eşinizin ailesi sizin dini görüşünüz yüzünden sizi kabul etmiyorsa ve kötü muamele ediyorsa tabii ki bunlar iltica başvurusunda kullanılabiliyor. Evet, birisi sormuş, Okan Bey sınırı kaçak geçip iltica başvurusunda bulunabilir miyim diye. Arkadaşlar
Amerika sınırını kaçak geçtikten sonra, Amerika içerisine girdikten sonra insanlar iltica başvurusu yapabiliyorlar. Evet. İlticamızın red olması durumunda bir daha Amerika veya başka ülkeye girişte sıkıntı yaşar mıyım diye soruyor. İlticanızın red olması durumunda Amerika'ya hemen girmeye çalışırsanız tabii ki sorun yaşayabilirsiniz. Ayrıca ilticanız red olduğunda sizin o anki yasal statünüz de çok önemli. Eğer yasal statünüz varsa reddolduktan sonra Amerika'da o diğer yasal statüde ilerliyorsunuz zaten. Örneğin öğrencilik gibi. Ama eğer ilticadan başka bir yasal statünüz yoksa Amerika'da o zaman göçmenlik mahkemesine sevk oluyor dosyanız ve göçmenlik mahkemesinde bir kez daha aslında ilticaya başvurma hakkınız doğuyor. Ama oradan da red alırsanız bu sefer o mahkemenin sonucuna bağlı Amerika'ya tekrar giriş yapılabilir mi? Ne zaman yapılmalı? Bunu dediğim gibi bütün bu olaylar bittikten sonra nasıl bir sonuç çıkacak? Ondan sonra Amerika'ya tekrar girişiniz tabii ki konuşulabilir. Bir arkadaşımız sormuş, iltica amacıyla ama turist vizesiyle gelmeye çalışsak kedimiz köpeğimizi nasıl getireceğiz diye. Arkadaşlar turist olarak gelirken kedi köpek getirebiliyor insanlar. Benim bu konuda maalesef çok fazla bilgim yok. Biz sadece Amerika'da iltica prosedürü hakkında hizmet veriyoruz ve bu konuda sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Bir seyahat ajantası muhtemelen size çok daha fazla bilgi verebilir kedi köpek taşıması konusunda. Ama şunu söyleyeyim, bizim müvekkillerimizden kedisinin köpeğini getiren kişiler var turist vizesiyle. Selamlar, düz insanız, green card çıkmazsa başka seçeneğim yok. Basit bir iltica yolu var mı? Arkadaşlar iltica yolları az önce saydığım gibi 5 tane ana sebep var. Bunlar ırk, etnik köken, politik görüş, din ve bir gruba aidiyetlik. Bu sebeplerden herhangi birinden dolayı iltica başvurusu yapılabilir. İltica ettiğimiz ülkenin hangi ülke olduğu bir önemi ve o ülkenin vatandaşlığını iptal mi diye bir soru gelmiş. Sorunuzu tam olarak anlamadım ama anladığım kadarıyla yanıtlamaya çalışayım. Eğer Amerika'da iltica ederseniz, ilticanız onaylanırsa sizin doğuştan gelen vatandaşlığınıza bunun herhangi bir etkisi olmuyor. Bu arada YouTube kanalımda iltica eden Türk vatandaşlığından çıkartılır mı adında bir videom var. Onu izlerseniz çok daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz bu konu hakkında. İlk iltica edilen ülkede barınma ve eğitim hakkı, aylık para gibi yardım oluyor mu diye sormuşsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi iltica başvurusu devam ederken Amerikan hükümetinin hiçbir yardımı olmuyor. Bu aklınızda olsun. Amerika'da iltica başvurunuz onaylandıktan sonra 8 ay boyunca evet Amerikan hükümeti size yardımda bulunabilir. Bu da şu şekilde oluyor. Siz Amerikan hükümetine yardım başvurusunda bulunuyorsunuz. Eğer başvurunuz kabul olursa, yani o anda yeterli bir ücret almıyorsanız, maaşınız yeterli değilse ya da çalışmıyorsanız o zaman kabul olabiliyor. Bu yardımlar 8 ay boyunca veriliyor ve bunlar para yardımı, yemek yardımı ve sağlık sigortası şeklinde oluyor. Para yardımı 300-500 dolar civarında olması lazım ama tabii ki sizin iltica başvurunuz ne zaman onaylanırsa o anki miktarı check etmekte büyük fayda var. Bu şekilde. Maddi güç olmayan insanlara iltica sürecinde maddi destek sağlanıyor mu demişsiniz. Eğer maddi gücünüz yoksa bu arada Amerika'da göçmenlik hizmeti sunan bazı dernekler var. O derneklerden avukatlık yardımı almanız mümkün. ABD'de ilticalı olduğumuz herhangi bir yerde belirtiliyor mu, ifşalanıyor muyuz acaba demiştiniz. Bu tabii ki çok haklı bir endişe. Şöyle arkadaşlar, iltica başvuruları gizli başvurulardır. Yani sizin ilticaya başvurduğunuzu Amerikan hükümeti başka herhangi bir hükümetle ya da Amerika içerisinde herhangi birisiyle paylaşmıyor. O yüzden sizin iltica başvurunuzu siz başkalarına söylemedikçe başka insanların bilmesi mümkün olmuyor çoğunlukla. Birkaç kişiden orada iltica ile kalanları çok sevmiyorlar ve dışlıyorlar denildi. Doğru mu? Ancak size böyle yorumlar söyleyenleri çok dikkate almayın derim. Çünkü bunun herhangi bir dayanağı yok. Şimdi iltica başvuruları dediğim gibi gizli başvurulardır. Siz eğer bunu birisine söylemezseniz diğer insanın bunu bilmesine imkan yok.
Artı Amerika'da evet göçmenlere çok sıcak olmayan eyaletler mevcut. Yani Amerika çok büyük bir yer arkadaşlar. Siz nereden bahsediyorsunuz bu soruda onu bilmediğim için doğru bir cevap verebilmem mümkün değil. Ama göçmenleri seven eyaletler var. Göçmenlere yardımcı olan eyaletler var. Bu tarz bir eyalet seçerseniz herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Kaç yaşında yapılabilir ve bu sistem tam olarak nasıl işler? Arkadaşlar iltica sistemi nasıl işliyor? YouTube kanalımda çok detaylı şekilde var. Lütfen diğer videolarımı izleyin. Kaç yaşında yapılıyor? İstediğiniz yaşta ilticaya başvuru yapabilirsiniz. İltica başvurusu için çalışacağımız avukat bizimle aynı eyalette olması şart mı diye sormuşsunuz. Hayır arkadaşlar, aynı eyalette olması şart değil. Çünkü özellikle şu anda pandemi döneminde bütün iltica prosedürü, bütün sistem tamamen telekonferansa da geçti. Yani görüşmelerde bile avukat, iltica memuru, çevirmen telekonferans yöntemiyle birbirimize bağlanıyoruz. Sadece başvuran kişi görüşme alanına gidiyor. Orada sizi bir odaya alıyorlar ve iltica memuru iPad'de orada görüntülü duruyor. Avukat orada görüntülü duruyor ve çevirmen de telefondan bağlanıyor. Bu işlemi hazırlarken, yani iltica başvurunuzu hazırlarken, yani dosyanız üzerine çalışırken de aynı eyalette olmamıza gerek yok. İltica hukuku federal hukuk dalıdır arkadaşlar. O yüzden Amerika'nın her eyaletinde bu sistem, bu prosedür ve bu hukuk aynıdır. Farklılık göstermez. İlticaya hangi eyalette başvurduğumun bir önemi var mı diye sormuşsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar, iltica federal bir hukuk dalıdır ve Amerika'nın her yerinde bu sistem, bu prosedür birbirinin aynısı. Ama tabii ki şunu söyleyeyim. İltica memurları birbirinden farklılık gösterebiliyor. Örneğin Houston'da daha tutucu iltica memurları varken San Francisco'da tabii ki biraz daha açık görüşlü, daha göçmen yanlısı, daha azınlık yanlısı iltica memurları var. Türkiye'deyken eşcinsel olarak başımıza bir olay gelmese bile iltica edebilir miyim diye sormuşsunuz. Arkadaşlar, Türkiye'den çok fazla sayıda LGBTİ başvurusu yapılıyor. İltica başvuruları tek bir olaya bağlı kalmaz. Sizin bütün hayat hikayenize dayanır. Hayatınızda illa fiziksel şiddete uğramanıza gerek yok iltica başvurunuzun onaylanması için. Bu aklınızda olsun. Bazen Türkiye'de yaşadığınız baskı ve gizli yaşama çabası insanda psikolojik zulüm de oluşturabiliyor. İşte biz bunların hepsini detaylı olarak sunuyoruz iltica ofisine. Evet arkadaşlar, şu anda gelen soruların çoğunu yanıtlamaya çalıştım. Umarım size biraz da olsa bilgi vermiştir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz soru cevap videoları gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olursanız da her hafta pazar günleri saat 10'da yayınladığım videoları kaçırmamış olursunuz. Ayrıca Amerika'da evliliğe dayanan yeşil kart videoları hakkında ben her çarşamba akşamı saat 8'de yeni video paylaşıyorum. Eğer Amerika'ya evlilik yoluyla gelmeyi planlıyorsanız o video serimizde çok güzel bilgiler de bulacağınıza inanıyorum. Her zamanki gibi bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videomda haftaya pazar günü görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.